Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda sizinle bu minik bebek yeleğini yapacağız. Oldukça minik, yani ekranda büyük görünebilir ama sayılardan anlayacaksınız. Küçük. Şöyle arka tarafımız. Yakada dönmeler yaptığımız için bakın sıfır yaka gibi oldu. Yani hiç boğaz sıkmayacak şekilde. Şimdi bunun çalışmasına geçelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bebek yeleğin çalışmamızda Himalaya'nın Everyday Bebe Lux ipini tercih ettim. Şiş numaram da 4. Şimdi 65 ilmek attım şişime. Bir sıra düz olarak geldim. Haroşa yapacağım, zaten hep düz öreceğim yaka kısmını. Şimdi ikinci sıraya gidiyorum. Sıra sonunda dönmelerimiz olacak arkadaşlar. Yakada 4 kere döneceğim. Onun için baştaki 7 ilmek haroşa ve ondan sonra da 6 ilmek bırakacağız ve geri döneceğiz. Yani 13 ilmek kalana kadar bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz ön patımız zaten arkadaşlar. Bu yelek boyunca haroşa olarak devam edecek. Daha sonra 2, 4, 6 ilmek dönüş ilmeğimiz. Yani 4 kere dönme yapacağız. 1, 2, 3 ve bir tane de tam haroşanın dibinden. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğim ayırıyorum. Buradan dönüş yapacağımız için son ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Diğer tarafta 13 tane ilmeğimiz var. Şimdi geri dönüyorum. Yine ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. İpim öreceğim yönde devam ediyorum. Diğer başta da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek. Şu da döneceğimiz ilmek olacak. Bu ilmeğe kadar örerek devam ediyoruz. Diğer başa geldik arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Buradaki ilmeğimiz döneceğimiz ilmek. Öreceğim yönde şişime geçirdim, örmedim. Çeviriyorum. İpim kendimden tarafta. Tekrar öreceğim yöne doğru alıyorum. İlmeği örmeden şişime boş olarak geçirdim. Ve örgüme devam ediyorum. Evet, diğer başa doğru geldim arkadaşlar. Bakın şurası döndüğümüz yer. Döndüğüm ilmeği de örüyorum. Daha sonra bir tane örüyorum. Bir tane de örmeden şişime geçiriyorum. Geri dönüyorum. Yine örmediğim ilmeği boş olarak alıyorum ve haroşa olarak devam ediyorum örgüme. Bakın şu anda ikinci dönmeyi yaptık. Diğer başa gideceğiz arkadaşlar. O tarafta da ikinci dönmemizi yapacağız. Evet, ilk döndüğümüz yer şurası.
Önce o ilmeğe kadar örüyoruz. Bakın döndüğüm ilmek, onu da örüyorum. Daha sonra bir ilmek örüyorum. İkinciyi boş olarak şişime geçiriyorum ve geri dönüyorum. İpim kendime doğru, tekrar öreceğim yöne doğru çeviriyorum ve bu ilmeği tekrar boş olarak geçirdim. Diğer bütün ilmekleri örüyorum. Evet, sıranın başına kadar haroşa olarak geldim. Şuradaki döndüğümüz yer, zaten şurada bir boşluğumuz var. Döndüğüm ilmeği örüyorum. Bir tane daha örüyorum. Diğerini boş olarak şişime geçirdim. Ve geri dönüyorum. Yine örmediğim ilmeği örmeden şişime geçirdim ve devam ediyorum. Evet, tekrar sıranın başına geldik. Buradaki ilmeğimiz döndüğümüz ilmek. Onu örüyorum. Daha sonra bir ilmek örüp ikinciyi boş olarak geçiriyorum. Üçüncü dönmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu onu yaptık. Bir tane daha yapacağız. Tekrar sıranın başına geldik. Şu döndüğümüz ilmeği örüyorum. Daha sonra bir ilmek örüp diğerini boş alıyorum. Bu son dönmemiz. 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı şişimizde. Geri dönüyorum ve aynı şekilde diğer başta da 7 ilmek bırakıp geri döneceğiz. Evet, döndüğüm ilmeği örüyorum. Bir tane daha örüp diğerini boşa alıyorum. 7 ilmeğimiz kaldı. Artık bütün ilmekleri örerek devam edeceğim. Bu ilmeği boşa aldım. Şimdi sıranın başına kadar bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Evet, şurası döndüğümüz ilmekti ve kalan 7 ilmeğimi artık hepsini örüyorum. Sıranın başını tamamlamış olduk. Dönmelerimizi tekrar örgümüzün arka tarafını geleceğiz haroşa olarak. Ön yüzde modelimizi kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Ya sıranın başına kadar şu döndüğümüz yeri de dahil bütün ilmeklerimizi örelim. Evet arkadaşlar, başa kadar bütün ilmeklerimi ördüm. Bakın baş tarafta bir ikinci haroşam çıktı. Ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6. haroşamı yapıyorum şu anda. Kenarda 3 tane haroşa olsun diye bir sırada hiçbir şey yapmadan dümdüz örüp geliyorum. Yani burada 3 tane haroşamız ortaya çıksın. Yani bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum ve geri geliyorum. Evet arkadaşlar, kenarda 3 diş haroşamız,
Arada da 7 tane haroşa dişimiz çıktı. Ben haroşayı düzden ördüğüm için hep arkada önde düz olarak ördüm. Şimdi modele geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için de başlarda 7'şer ilmeğimiz hep haroşa olarak devam edecek. Fakat şimdi ilk burada bir ilik açmak istiyorum. 2 3 ilmek ördüm. Bir tane doluyorum. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. İki, 4, 6, 7. Şimdi önce 4 tane düz örüyoruz. 1 2 3 4. Artırıyorum. Bir tane örüyorum. Tekrar artırıyorum. Bu birinci V'miz olacak arkadaşlar. Şimdi arada 5 ilmek. 1 2 3 4 5. 5 ilmek düz ördüm. Tekrar artırıyorum. Bir ilmek örüyorum ve tekrar doluyorum şişime. 1 2 3 4 5. Artırıyorum. Bir örüyorum. Tekrar artırıyorum. 5 ilmek. Artırıyorum. Bir tane ördüm. Tekrar artırıyorum. Bu aradaki ilmeklerimiz 5 ilmek. Sadece başta ve sonda 4 ilmeğimiz var. Artırıyorum. Bir örüyorum ve artırıyorum. Beş ilmek düz örgü ördüm. Artırıyorum. Bir örüyorum ve artırıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5. Artırıyorum. Bir örüyorum. Tekrar artırıyorum. 5. Bu da son V'miz arkadaşlar. Artırdım. Bir örüyorum. Artırıyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Kalan 7 ilmeğim haroşa olacak. Birinci V'miz, ikinci V'miz, 3 4 5 6 7 ve 8 tane böyle V'lerimiz olacak arkadaşlar. Kenarlarda 4'er ilmek düz, aralarda hep 5'er tane düz ilmeğimiz var. Örgümüzün arka tarafı sadece başta ve sonda 7'şer ilmek haroşa olarak devam edecek. Diğer bütün arka sıralarımız ters olarak örgümüzü öreceğiz. Şimdi 4 5 6 7 ilmek haroşamı ördüm. İpimi çeviriyorum. Aradaki bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Şu artırdığımız ilmekler de dahil. Onları da ters örüyorum. Ters ördüm. Aradaki bir ilmeğim ve diğer artırma. Evet, örgümüzün arka kısmını geldim ters olarak. Bakın düz örgümüz çıktı ön yüze.
Şimdi arkadaş şurada şablonda bir tekrar ne yaptığımızı anlatmak istiyorum. 65 ilmek başladık. Başlarda 7'şer ilmeğimiz haroşa olacak. Örgü boyunca devam edecek. Modelden önce aradaki sayılarımız 4. Diğer bütün düz ilmeklerimiz 5'er tane. 8 tane de V'lerimiz var. Şimdi ilk artırmamızı yaptık. Bu şekilde. İkinci artırmaya geldiğimiz zaman, yani şu V kısımlara geldiğimiz zaman tekrar dolama yapacağız tabi de. Eğer dolayarak örersek sayımız birden artıyor. Onun için hem kesip hem artırma yapacağız. Yani sayımız değişmeyecek yani. 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi burada 1 2 3 ilmek örüyorum. Şurada bir kesme işlemi yapacağız. Pardon, 2 ilmek örüyorum. Şu 2 ilmeğin kesmesini yapacağız. Aradaki ilmeğimiz 3 olacak. Şu 2 ilmeği sağa doğru birlikte aldım. Artırıyorum. 1 2 3 ilmek V'lerin arasındaki ilmekleri ördüm. Tekrar artırıyorum. Şimdi sola doğru kesme yapacağız. Şu 2 ilmeği düzelttim. Birlikte aldım. 1 2 bir ilmek ördüm. Tekrar sağa doğru kesme yaptım. Artırıyorum. Aradaki 3 ilmeği örüyorum. Tekrar artırıyorum. Ve sola doğru kesme yapıyorum. Bir ilmek ördüm. Önce sağa artırıyorum. 3 ilmek örüp artırıyorum ve sola doğru kesmemi yapıyorum. Bir ilmek ördüm. Önce sağa doğru kesme. Bakın bir alt sıradaki artırmanın yanındaki 2 ilmek. Sağa doğru kesmemi yapıyorum. Artırıyorum. Aradaki 3 ilmeği örüyorum. Tekrar artırıyorum. Bu sefer ilmekleri düzelterek sola doğru kesme. Sonunda 2 ilmeğimiz kaldı. Ve 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bakın böyle küçük küçük V'lerimiz ortaya çıktı. Arka tarafta sadece 7 ilmeği haroşa yapıp diğerlerin bütün ilmekleri ters örgü olarak örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz arkadaşlar. Bakın bir iki tane böyle deliklerimiz çıktı ortaya. İlk sırada artırma yaptık. İkinci sırada sayımız değişmesin diye sağda ve solda kesmeler yaptık. Sayımız aynı kaldı. Şimdi artırma sırasındayız. Yedi ilmek haroşa olarak örüyorum. 3 4 5 7. Ben haroşayı düzden ördüğüm için tabii ki bu yönde hepsini düz olarak öreceğim. Bu ilikleri de söyleyeyim arkadaşlar. Her şurada 13-14 tane haroşa sırası çıktığı zaman iliğinizi açmayı unutmayın. Şimdi 1
2, 3 ilmeğimi örüyorum. Kesme yapmıyoruz bu sıra. Artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek, aradaki ilmeklerimi ördüm. Tekrar artırıyorum. Ve bu aradaki 3 ilmeği örüyorum. Artırıyorum. Aradaki 5 ilmeği ördüm. Tekrar artırıyorum. 3 ilmek. Önce artırmamı yapıyorum. Aradaki 5 ilmeği örüp tekrar artırma yapıyorum. Daha sonra 3 ilmek örüyorum. Sıranın sonuna kadar böyle arka tarafında ters olarak örüp sıra başına geliyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz. 1, 2, 3 tane deliklerimiz ortaya çıktı. Bütün V'lerimizin içinde. Bu sıra artırarak gidip gelmiştik. Şimdi kesme sırasındayız. Arkadaşlar her sıra aynı şekilde artırarak devam edersek robamız birden çok büyüyor. Onun için bir sıra artırıyoruz. Bir sırada aynı sayıda örüp geri geliyoruz. Yani kesme yaparak sayımızı değiştirmiyoruz. Şimdi kesme sırasındayız. Önce 7 tane haroşayı örüyorum. Daha sonra bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Artırmanın yanındaki 2 ilmeği, yani bir sıra önce artırdığımız ilmeğin yanındaki 2 ilmeği sağa doğru kestim. Artırıyorum. Aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar artırmamı yapıyorum. Şimdi bu aradaki 3 ilmeğin üçünü birden keseceğiz. Önce 2 ilmeği sağa doğru şişime geçirdim örmeden. 3. ilmeğimi örüyorum. Ve diğer ikisinin içinden geçiriyorum. Ve artırıyorum. Şimdi aradaki 7 ilmek düzümü örüyorum. Önce artırmamı yapıyorum. Daha sonra ilk 2 ilmeği örgü yönünde, yani şuradan geçirmiyorum. Örgü yönünde 2 ilmeği boş olarak şişime aldım. 3. ilmeğimi örüyorum. Ve boş olarak aldığım 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar doluyorum. Bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Aradaki 7 ilmeği önce örüyoruz. Bir kere şişime doladım. İlk 2 ilmeği boş olarak aldım. Üçüncüyü örüyorum ve diğer ikisinin içinden geçirerek tek ilmeğe indiriyorum. Ve artırmamı yapıyorum. Yani bu bir ilmeğin sağında ve solunda artırmalar var. Bu sırayı böyle gidiyoruz ve arka tarafında ters olarak geliyoruz. Sıramızı tamamlamış olacağız. Sıranın sonunda göstermek istedim arkadaşlar. Aralarda 3 ilmek kesiyoruz. Sonunda artırıyorum. Sadece şu 2 ilmeği birlikte alıyorum. Başta da 2 ilmek almıştık. Ve 1 ilmek düzümü örüp 7 tane de haroşa örüyorum. Ve arka tarafını ters örgü olarak
örüyoruz. Başlarda 7'şer ilmekte haroşamız var. İlk dilimimiz bitti arkadaşlar. Şu şekilde 1 2 3 4 tane deliklerimiz ortaya çıktı. Bakın şu şekilde V'lerimiz var. Bundan 8 tane var yeleğimizde. Şimdi ikinci dilime başlayacağız. İkinci dilime de baştan 4 ilmek düz örerek başlamıştık. Burada da 1 ve 2 kere de artırma yaptık. Yani haroşadan sonra 6 ilmek düz öreceğiz. Önce 7 ilmeği haroşa olarak örüyorum. 3 4 5 ilmeği düz olarak örüp artış yapıyorum. Aradaki 5 ilmeğimi örüyorum. Artırıyorum. Yedi ilmek düzümü ördüm. Tekrar artırıp 5 ilmek örüp artırıyorum. Bakın örneğimiz şu şekilde arkadaşlar. Şu ve tekrar başladık. Şimdi 3. delikte artırmadayız. Bu sırayı yapıyoruz. Ön yüze geldiğimizde de kesme yapacağız. Dördüncü artırmayı yapıyoruz arkadaşlar. Bu da son artırmamız olacak. Bu dilimin ve dördüncüde kesme yapıyorduk. Baştan 3 ilmek düzümü ördüm. Önce kesme ile başlıyorum. Sağa kestim. Artırıyorum. Yedi ilmek V'nin arasındaki ilmeklerimi ördüm. Tekrar artırıyorum. Şu 2 ilmeğimi düzelterek sola doğru kesiyorum. Kestim. 3 ilmek ördüm. Sağa doğru kesiyorum. Artırıyorum. Aradaki 7 ilmeği örüyorum. Artırıyorum. Ve sola kesiş yapıyorum. 1 2 3 ilmek ördükten sonra tekrar sağa kesip artırmamı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört deliğimiz oldu arkadaşlar. İkinci dilimimiz de bitti. Şimdi üçüncü dilime başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Öndeki ilmek sayımız 8 oldu. Bakın zaten tam şu ilk kurduğumuz yerdeki bir ilmeğe geldik. Yine artırıyorum. Bir örüyorum, artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Aradaki sayı 13 oldu. Tekrar artırıyorum. Bir örüp artırıyorum. Tekrar 3. dilime başlamış olduk. Aynı bu şekilde 2. sırada kesme, 3. sırada artırma, 4. sırada kesme yaparak yine böyle 4 delikli bir V oluşturalım.
İlik açmayı da unutmayın arkadaşlar. Şu anda 2, 4, 6, 8 tane haroşa var. Ben 13 olunca 14. haroşada iliğimi açacağım. Üçüncü örneği bitirdim arkadaşlar. Şu anda şişimde tam 161 tane ilmek var. Artık artırmalarımız bitti. Kol ayrımına geldim. Şu kol kısmını haroşa yapacağım. İki kol kısmını. Arkayı düz, şu örneğimi aşağıya kadar devam ettireceğim. Artık artırmalar bitti. Örneği hep keserek yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın şu bir örneği ilmeğin sağından ve solundan artırma yapacağımız için kesiyorum. Artırıyorum. Bir örüyorum. Artırıyorum. Ve sola kestim. Sadece ön kısımlardaki örneği devam ettireceğim aşağı kadar. Arkadaki örneği iptal ediyorum. Artık düz olarak öreceğim ama isterseniz siz devam edebilirsiniz. Şimdi kol kısımlarını haroşa yapacağız ama haroşayı düz ördüğüm için şimdi diğer öne kadar bu kısımda hepsini düz olarak örüp şuradaki örneğe kadar geliyorum. Şimdi de diğer önümüzdeki örneği kuralım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. Şu 2 ilmek kesilecek ilmek. Bir ilmeğimiz bu. Ben 4 ilmek daha öreceğim. Pardon, 2 ilmek daha öreceğim. Şimdi şu bir ilmeğin sağından ve solundan artıracağımız için sağ kesmemi yaptım. Artırıyorum. Bir örüyorum. Artırıyorum. Sola doğru kesmeyi yaptım. Ve sıra başına kadar gidiyorum. Haroşayı tersten yapan arkadaşlar bu işlemi yaparken kol yerine ayıracaklar. Önlerimiz 27 ilmek olacak. Her iki önümüz 27 ilmek. Sağ ön 27 ilmek. Sol ön. Kollarımız 35 ilmek. Arkamızda 37 ilmek olacak. Şimdi önlerimizde önce 7 ilmeğimizi örüyoruz. Yedi ilmek haroşa yaptık. Şimdi 27 ilmek önümüzü yani 20 ilmek de ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 20. Toplamda 27 ilmek ön kısım için olmuş oldu. Şimdi kolları haroşa yapacağız arkadaşlar. 35 ilmek düz olarak örüyorum. ...35. Bakın ön tarafta kol olan kısımda bir diş haroşamız çıktı. Şimdi arkanın 37 ilmeğini de ters olarak örüyorum. ...37 ilmek ters ördüm. Yine kol için 35 ilmek haroşa, yani düz örgü yapıyorum. 2,
35 ilmek haroşa yaptım. İpimi çeviriyorum. 20 ilmeği ters. 2 3 4 20 ilmeğimizi ters öreceğiz. Örnek kurduğumuz yere 7 ilmek de haroşamız var diğer başta. Şu kısımlarımız kol olacak arkadaşlar. Haroşa kurduğumuz yer. Bu arada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 diş haroşamız çıkmış. Buraya bir ilik daha açacağım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir ilmek doluyorum. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Şimdi örneğimiz devam edecek. 2, 4, 6, 7 ilmek haroşa. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz ördüm. Artık sayımızın artmaması için hep keserek devam edecek. Kesiyorum. Artırıyorum. Aradaki 3 ilmeği örüyorum. Tekrar artırıyorum ve ilmeklerimi düzelterek kesme yapıyorum. Ve bu sırayı sonuna kadar buradaki örneğin de artırmadan önceki 2 ilmeğini kesip artırıyoruz. 3 örüyoruz, artırıyoruz, kesiyoruz. Daha sonra kaç ilmeğimiz kalıyor arkadaşlar? Şunu kestikten sonra 2, 4, 6, 7 ilmek düz örüp 7 ilmek de haroşamız var. Arka tarafı da aradaki koldaki haroşaları haroşa olarak örüyoruz. Diğer bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sayımız da şu şekilde arkadaşlar. Önlerimiz 27, 27, 27. Kol kısımlarımız 35 ilmek. Arka kısmımızda 37 ilmek. Bu şekilde 4 diş haroşamız çıkana kadar hem örneğimizi yapıyoruz hem de koldaki haroşalarımızı yaparak tamamlıyoruz. Kollarda 4 diş haroşa olana kadar yaptım. Bu arada önümüzde de 4 tane yine delikli örneğimizi devam ettirdim. Şöyle de misinalı şişe geçirdim ki görebilin arkadaşlar daha rahat diye. Bakın şu kısım kol kısmımız. Önümüz. Arkada örnek yapmadım. Düz olarak devam ettim. Diğer yine arada 35 ilmek kolumuz ve diğer önümüz. Şimdi önde yeniden örnek kuracağım. Şu koldaki 35 ilmeğimizi keseceğiz arkadaşlar. Bu sıra Yedi ilmek haroşayı ördükten sonra artık sayımız değişmeyeceği için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek örüp bundan sonra hep 8 ilmekte bir örneği kuracağız. Şu 2 ilmeği kesiyorum. Artırıyorum. Bir ilmek örüyorum.
artırıyorum ve sola kesme yapıyorum. Yeniden örnek kurmuş olduk. Şimdi kola kadar aradaki ilmeklerimi örüyorum. Haroşa ördüğüm kısma kadar. Evet, şu kol yerindeki bütün ilmeklerimizi bu sıra kesiyoruz. Tam haroşaya geldim. Şimdi bir ilmeğini ördüm. Diğerini örüp ilk ilmeği geçiriyorum. Bu aradaki 35 ilmeği bu şekilde kesmesini yapacağız. Yani artık kollar çıkacak arkadaşlar. Bir tane örüyorum. İlk ördüğümün içinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde bu aradaki 35 ilmeğimizi keseceğiz. Birinci kolumuzu kesme yaptık. Arkamızı 37 ilmek düz olarak ördüm. İkinci kolum için yine 35 ilmeği haroşa olan kısmı kestim. Diğer öne geldik. 2, 4, 6, 8. Şunu keseceğiz arkadaşlar. Bakın şu bir ilmeğin hizasından. Önce sağa doğru kesiyorum. Artırıyorum. Bir örüyorum. Artırıyorum. Ve sola kesme. Arkamız, kolumuz ve diğer önümüz. Şimdi ön kısmı ördükten sonra kestiğimiz kol altı yerlerine ilmek atacağız. 6 ilmek yeterlidir. Yeleğimiz küçük olduğu için. Siz daha büyük yapıyorsanız 8 ilmek falan atabilirsiniz. 2, 3. Şimdi kestiğimiz kol kısmına geldik. Burada istediğiniz gibi ilmek atabilirsiniz arkadaşlar. Ben örneği örgümü çeviriyorum. Şu iki ilmeğin bakın tekine değil tam ikisinin arasına girip bir tane ilmek çıkardım. Takıyorum. Taktığım ilmeğin arasına giriyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek artırdım. Artık örgüme devam ediyorum. Arka kısmın düz olan kısımlarını birleştirdim. Ve diğer kol altına kadar gidiyorum. Burada da bir 6 ilmek atıp örgüme devam ediyorum. Evet, diğer kol altına geliyoruz. Önce arka kısmın örgüsünü bitiriyorum.
Şöyle ön tarafını çeviriyorum. Son ilmeğin tam arasına giriyorum. Bir 6 ilmek de bu tarafa atacağız. 1 2 3 4 5 6. Örgümü çeviriyorum ve kaldığım yerden devam ediyorum. Tam birleştirmesini yaptık. Artık beden birleşti. Ön parçayı da bitiriyorum. Ve bundan sonra artık yeleğimiz, öndeki örneklerimiz devam edecek. İstediğimiz boy olana kadar. Diğer kesimler, arka kısım düz olarak devam ediyor. Sırayı bitireyim mi göstereceğim arkadaşlar. Şu kol altına ilmek attığımız yer. Burası da önümüz. Öndeki örneğimiz dediğim gibi yeleğimiz bitene kadar devam edecek. Arka tarafımız düz örgü. Kollarımız da şu şekilde. Bakın yakada dönmeler yaptığımız için burası oyuldu. Kendiliğinden oyuldu. Şöyle tam yanaşmayacak boğaza. Burası da kol kısmımız. Bu şekilde devam edecek. Boyunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani küçük olduğu için çok fazla değil. Böyle yaklaşık bir 16-17 santim yeterlidir. Onu ördükten sonra haroşa ile bitireceğiz yeleğimizi. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane örnek yaptım ön kısımda. Şimdi etek haroşasına geldik. Aynı zamanda da son iliğimi açacağım. Şimdi 3 ilmek örüyorum, artırıyorum ve kesiyorum. Yedi haroşamı ördükten sonra arkadaşlar haroşaya geçerken aralarda bir 6-7 ilmek azaltma yapacağız. Yani haroşa kısmı etek ucu yaymasın diye 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ördüm. 2 ilmeği kesiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Kesiyorum. On bir ilmek ördüm. Kesiyorum. On bir ilmekten sonra kesme işlemini yapıyorum.
11 tam deliğe geldi. Onun için şöyle bir iki tane atlıyorum. Kesiyorum ve sonuna kadar düz olarak örüyorum. Tekrar çünkü kesmemiz haroşaya geliyor. Haroşada kesme yapmıyorum ön patlarında. Şimdi arka tarafa geldiğimiz zaman ön etek ucunda 5-6 diş, pardon 4-5 diş haroşa çıkana kadar artık hiç azaltma yapmadan bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Bakın ilk diş haroşamız çıktı. Bunun gibi 4 veya 5 sıra haroşa yapıp bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa sırası yaptım. Yani 10 sıra düz örgü yaptım. 5 diş de haroşamız çıktı eteğimizde. Şimdi bunun kesmesini ben örerek kesiyorum arkadaşlar. Yani ilk ilmeği boş aldım. İkincisini örüyorum. İlkinin içinden geçiriyorum. Önce yanındaki ilmeği örüyorum. Sağ şişimdeki ilmeğin içinden geçirdim. Örüyorum ve bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Çok fazla sıkmadan veya çok fazla gevşek bırakarak değil, normal şekilde kesmemizi bu şekilde yapıyoruz. Bir ilmek örüp sağ şişteki tek ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve birkaç tane daha keseyim, göstereceğim. Evet arkadaşlar, şunu şuna takayım. Bakın kesme işlemimiz de bu şekilde. Hatta önümüzün bir miktarı çıktı. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi kesip yeleğimizi bitiriyoruz. Daha sonra da iplerini saklayıp düğmelerini de dikiyoruz. Yeleğimiz bitmiş oluyor. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.